Merhaba, ismim Abdülkadir Kerem Tekelioğlu. Öncelikle 12 dakikanın kurucu ortağı Ziya Kızıltan Bey'e ve Warren Team kurucu ortağı Ahmet Cacı Gök Bey'e bu fırsatı sundukları için teşekkür ederim. 29 Mayıs 1967'de Akşehir'de başlayan bir yaşam yolculuğum şu an İstanbul'da Warren Team'de devam ediyor. Güzel bir çocukluğum oldu. Her bir üniversiteye gitmiş, sanatsever ve sanatçı, saf bir sevgiyle sevip saygı duyulan insanlar topluluğu bir sülalede zaten de kötü geçmesi pek olası değil. İlk paramı yaz dönemleri, ilkokul ve ortaokulda yaz dönemleri çalışmış olduğum tüfek tamircisi Ömer Çakıroğlu ustamın yanında kazandım. Kendisini birkaç gün önce kaybettim. Onu rahmetle sevgiyle anıyorum. O günlerde Aras'ta esnaflık, ustalık, çıraklık kavramlarını deneyimledim. Haftalık her aldığım cumartesi günü gelen satıcıların her seferinde bana bir şeyler sattığını ve benim bir türlü güvenlik pastanesine gidip kendime bir şey ısmarlayamadığımı da hatırlıyorum. Üzümcü gelir, peynirci gelir. Esnaf almaya başlayınca ben de dayanamaz alırdım. Satın alma duygusunun başkaları alınca nasıl tetiklendiğini ve referans ile satışın nasıl kolaylaştığını da bilmeden öğreniyordum. Lisede ise yaz dönemleri yine Ege Gübre, Coca-Cola, Tuborg bayiliklerini almış Kantarcı Kolektif'te hesapları tutarken ticaretin nasıl bir şey olduğunu, yere dökülen gübrelerin dahi süpürülerek nasıl satılması gerektiğini deneyimliyordum. 1980'lerde Eczacıbaşı basketbol takımı seçmelerinde başarılı oldum. Çok mutluyum. Ciddi olanaklar sunuyorlar. İstanbul'da Işık Lisesi'nde okuyacaktım. Ama inanılmaz bir antrenman yoğunluğu vardı. Benden çok daha iyi oyuncular vardı ve ben de gerçekten çok gayret ediyordum. Ama akşamları yani yattığım yeri neredeyse bilmiyordum. O dönem babam Akşehir'de belediye başkanı. Yani onların istesem de İstanbul'a gelme olasılıkları pek yoktu. Ve babam önce üniversiteye girmelisin, iyi bir yer kazanmalısın. Sonra basketbol yine devam edersin üniversitede demesiyle benim basketbol maceram hobi olmanın ötesine geçemedim. İlerleyen zaman içinde basketbol maçlarını izlediğim ya da o dönemlerde antrenmanlarda tanıdığım arkadaşlarımın A takımda görünce tutkunun peşinden koşmak gerektiğini ve vazgeçmemek gerektiğini de böylece deneyimlemiş, öğrenmiş oluyordum. Üniversite sınavı. Başarılı bir öğrenciydim. Tüm öğretmenlerim derece bekliyordu benden. Fakat ben bir integral sorusunu boş bırakıp devam edince ne yazık ki kazanamadım. İnanılmaz kendime olan bir özgüvenim vardı. Sadece 5 tane tercihte bulmuştum. Benim aldığım puanlar tıbba giren arkadaşlarım da var. Ama ben açıkta kalmıştım. Kaybetmenin, hayal kırıklığının nasıl acı veren bir duygu olduğunu, dikkat, konsantrasyon ve her zaman kötü senaryo karşısında bir B planı olması gerektiğinde böylece öğrenmiş oluyordum. Bir başka deneyim, o dönemde kazanamadığımda gerçekten hayat benim için neredeyse bitmişti. Sürekli kendimi affedemeyen, böyle ağlayan, tamam, böyle bir başka bir moddaydım. Ama daha sonradan görmüş olduğum bir şey, aslında o yıl gerçekten büyük bir gelişim gösterdiğini ve pozitif düşünmeyi bir öğrenmeye başladım. Başıma gelen kötü diye adlandırdığım bir süreçte barışık önüme bakmam ve geleceği değiştirebilecek güçlü olduğumu fark edip yön verebileceğimi de öğrenmeye başlamıştım. Nazım ile tanışmamı o yıllarda anneannem sağlamıştı. Ve ben o yıl çevremde anneannem gibi çok sevdiğim insanları ve aslında çok tanımadığımı, tanımak için emek sarf etmek, soru sormak gerektiğini deneyimliyordum. Müşteri tanımak için soru sormalı ve dinlemeli, tekrar soru sormalı, öğrenmelisiniz diye vermiş olduğum eğitimlerin temel noktasını o yıllar oluşturuyordu aslında. 1989'da Marmara İşletmeyi bitirdim, aşık oldum, evlendim ve askerlik, o da ayrı bir macera. Sonrası iş hayatı. Mucize denilebilecek çok şeye imza attım. Pınar, kızım onlardan biri. 17 yaşına geliyor ve sabrı, hoşgörüyü, karşılıksız sevmeyi, hatta Türkçe şu ondan öğrenmeye devam ediyorum. İlk profesyonel iş hayatım Kopaç Kozmetik'te ürün müdürü olarak başladı. Benim müdür olmak, yükselmek gibi hedefim yoktu. Sadece doğru ve disiplin çalışmayı, üretmeyi, farklı ne yapabilirim diye düşünmeyi biliyordum. 2 yıl içerisinde Türkiye satış seferi, daha sonra pazarlama müdürü, sonra da pazarlama ve satış müdürü oldum. Pek çok yeni ürün lansmanı dışında benim pazar payının %70'lere kadar taşımanın mutluluğunu yaşadım. Her şeyle tasarladığınız ve yarattığınız bir ürünün raflarda hala yer alması gerçekten çok gurur verici bir şey. Kimin yeni ürünlerden, yeni markalardan beklentim çok yüksekken 2 yıl sonra pazardan çekmek gerektiğini içim hakikaten burkularak
grupları da öğrenmiştim. Başarılı olduğum kadar başarısız olduğum ürünler de vardı. Çok iyi bir reklam stratejisi ve reklam filmi yapsanız da, ki altın küre ödül olan filmlerimiz çok oldu, bunun tek başına yeterli olmadığını, marka algısını, alan tüketicinin tekrar alması için neyi nasıl yapmam gerektiğini, hangi satış kanalında nasıl bulunmamız gerektiğinde bazen hata yaparak öğreniyoruz. Ekip çalışmasıyla disipline ve arzulu çalışmaya, inovasyonu da ekleyince ekibinizle nasıl motive edeceğinizi öğrendiğinizde başarınız sürekli olacağını da Kopaş Kozmetik'te deneyimlemiş oldum. Burada da Kemal Karaç Bey'e verdiği fırsatlar için çok teşekkür ederim. 2000-2002 yılları arasında Almanya'da Alvatan Telekomünikasyon firmasına danışmanlık yaptım. Hiç kimseyi tanımıyorum Almanya'da. Almanya pazarını da bilmiyorum. Telekomünikasyon sektörüne de yabancıyım. Yani o sektörü de bilmiyorum. Kozmetik sektöründe evet çok deneyimim ama hiç bilmiyorum. Baktığınız zaman çok pozitif bir tablo yok ortada. Eşim de İstanbul'da çalışmaya devam ediyor ve ben hani çok sosyal yönlü birisiyken Almanya'da tek başımayım. Aslında ürkütücü bir tablo. Fakat yine gördüm ki iyi bir takım arkadaşlarınız varsa, bir tutkulu, disiplinliyseniz, başarmalıyız diye de yola çıkmışsanız, bir de inancınız varsa mazeretlere hiç yer vermiyorsunuz. Alevatan Almanya Telekom yani Deutsche Telekom firmasından özellikle Türkiye ile yapılan görüşmelerde daha ucuz bir tarife sunuyordu kullanıcılarına. 10 milyon mark üzerinde bir TV basın reklam bütçesi harcamış, 7.000 aboneye ulaşmıştı. Ben danışmanlığa başladığım zamanki tablo böyleydi. Almanya'da güzellik yarışması dahi organize etmişlerdi. Ama yeterli abone sayısına ulaşamamışlardı. Sonraki 2 yıl 800 bin marklık bir bütçeyle 60 bin aboneye ulaştıktan sonra eşimin Almanya'da yaşamayı tercih etmemesi sebebiyle önerilen satış direktörünü geri çevirerek İstanbul'da yaşantıma devam ettim. Alevvatan'da farklı düşünmek, alternatif satış kanalları oluşturmak ve doğru tanıtım bütçeleri oluşturmanın TV reklamlarında çok büyük bütçeleri oluşturduğunuz marka birinin sadece satış için yeterli olmadığında deneyimlemiş oluyorum. Satış kanallarımızdan biri camilerdi. Bu konuyla ilgili ilgisini çeken dostlarla, arkadaşlarla diledikleri zaman paylaşabilirim. Pek çok Türk derneğine eğitimler verdik. Orada yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşlarımızın aslında bizden daha Türk, daha dürüst olduklarını da görme fırsatım oldu. Almanya'da devlet kültürünün, eğitimin nasıl fark ve farklar yarattığında yaşayarak, gözlemleyerek öğrendim. 2002 yılında İstanbul'a geldiğimde Eminönü Belediye Başkanı Lütfü Kibriyoğlu Beyefendi benden Sultanahmet Ramazan etkinliklerini yapmamı rica etti. Belediyenin istediği sanatçılar, etkinlikler aslında hepsi hazırdı. Belediye her şeyi organize etmişti. Sadece belediyenin bütçesi yoktu ve benden o bütçeyi bulmamı, bu organizasyonu yapmamı istiyorlardı. Peki dedim, yapmam gereken sponsorlar bulup bu etkinliğin faydasını iyi rakamlara onlara ikna etmek. Kolay mıydı? Aslında hiç de kolay gözükmüyordu. Fakat söz vermiştim. Belki para kaybı da olacaktı. Ama inandığım bir şey vardı. Bir kere ilk olması beni çok heyecanlandırıyordu. Ve gerçekten müthiş bir organizasyondu. O dönemde bal küpünü ana sponsor olarak ikna ettiğim gün arabaya bindiğimdeki sevinç, mutluluğumu ya da sevinç çığlığımı hala hatırlıyorum. Yani çok inanılmaz bir şeydi. Bir de yine o dönemlerde unutamadığım bir şey. Akşam saat 3'lere kadar insanlara sucuk ekmek yapıp insanlara sunuyordum. Çünkü ilk baş çocuklarıyla da sponsor olarak anlaşmıştık. O dönemlerde vazgeçmek gerekmediğini bir kez daha deneyimlemiş oldum. Aslında para kazanmak da hiç kolay değildi. Gerektiğinde sucuk kokacaksınız ve kedilerin, köpeklerin peşinizden gelmesini de gülmeyi başaracaksınız. 2002-2020 yıllarında Rainbow Temizlik ve Sağlık Sistemlerinde çalışmaya başladım. Önce $3.000 elektrik süpürgesi satmayı öğrendim. Sonra ev hanımlarına, gençlere, yaşamlarında hiçbir şey satmamış insanlara $3.000 bir eve girdiklerinde o parayı nasıl alıp çıkmaları gerektiğini yüzlerce, binlerce insana dokunuyor. İlerleyen zamanda da satış yapmayı öğreten insanları yetiştirmeyi başardım. Dünyanın pek çok ülkesinde pek çok toplantıya, eğitime katıldım ve satış dilinin ortak olduğunda deneyimledim. Mustafa Yılmaz'a da çok teşekkür etmem gerek. Zira patron olmanın inceliklerini onda gözlemledim. Öğrendim diyemem, zira hatta patron değilim. Bugünlerde ise edinmiş olduğum deneyimleri paylaşmak ve yeni deneyimler edinmek, başta kendime, çevreme, ülkeme değer katmak hedefim.
Burada sizlerle paylaşmak istediğim, gerçekten dünya değişiyor. Çok dijital bir süreç başladı. Teknolojik bir dönemdeyiz. Ve bu da beraberinde yeni bir satış danışmanı türü oluşturmaya başladı. Robotları çalıştıracağımız bir dünya gelişmekte. Ve ben de şimdiden bununla ilgili çeşitli yazılımlar ve çeşitli çalışmalara başlamış durumdayım. Yine de satışın temelinin en önemli kısmının iletişim olduğunu da unutmamalıyız. Satış ile ilgili pek çok kitap, pek çok eğitim videosu bugün elimizin altında. Bunları okusak, incelesek de neden istediğimiz gibi satamıyoruz? İstediğimiz şeyleri satamıyoruz. Bu ve buna benzer soruları paylaşıp, yanıtlayarak, arayarak birbirimizin değerini artırabileceğimize inanıyorum. Hepinize güzel ve sağlıklı, mutlu günler diliyorum.